Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, herkesin yapabileceği türde iki sıradan oluşan güzel bir modelle geldim. Evet arkadaşlar, şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde bebe yünü ipim var. Tığ numaram ise 1.50 milimlik tığ kullanacağım. İpimiz biraz kalın olduğu için biraz kalın bir tığ seçiyorum. Evet, buyurun, dilerseniz modelimizin anlatımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle tığıma ipimi sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir, yani 5 ve 5'in katlarında zincir sayılarından modelimiz oluşuyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yapacağınız örgünün enine göre bu şekilde zincirler çekip artı 1, 2 zincir ekledim arkadaşlar. Hemen burada zincirimin içine birinci değil ikinci zincirimin içine sık iğne yaptım. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Tekrar aynı yuvanın içine ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine ikili bir trabzan yaptım. Evet, bu şekilde. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buraya fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek toplayarak 2 seferde kapatıyorum fıstığı. Buradaki fıstığı sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ayarlayın. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirimin içine bu şekilde sık iğne olarak sabitledim. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yine tekrar bir tane daha ikili trabzan, 2 tane trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. Fıstığı yapıyoruz arkadaşlar burada. Yine 4 tane ilmek toplayarak fıstık yapıyorum. İpiniz ince olursa 5 tane ilmek toplayabilirsiniz. Hemen 2 seferde fıstığımı kapattım. Tekrar burada arada hiç zincir çekmiyoruz. 4 tane zincir sayıyorum. 5. zincirimin içine sabitliyorum bu şekilde. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıp 2'de çektiğim trabzanımı yaptım. Yine aynı yuvanın içine ikili trabzan. Tekrar fıstık yapımı, 4 tane ilmek topluyorum. 2 seferde kapattım. Buradan yine 4 tane zincir saydım. 5. zincirin içine sık iğne olarak battım. Evet, son bir örneğimizi yapacağız. Görüntüsü bu şekilde. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. 3 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine ikili trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. İkili trabzan. Tekrar fıstık yapımını 1, 2, 3 ve 4. 2 seferde kapattım. Şimdi yine buradan 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içine sık iğne olarak battım. Fazlasıyla zincirinizi de çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani fazla geleni kesebilirsiniz. Evet, tekrar ikinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz burada. Hemen modelimi çevirdim. Tığımın başına hemen ipimi alıyorum. Burada ilk fıstığa, hemen şu görmüş olduğunuz fıstığa şöyle araladım. Bu şekilde bir batım yaparak
Hemen şöyle tekrar göstereyim. Evet. İkili trabzan yapıyoruz bu şekilde. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Trabzanımıza da aynı şekilde batıyoruz. 2. Tekrar diğer trabzanımıza da aynı şekilde batıyoruz. 3. Tekrar 4. trabzanımızı bu şekilde değil de zincirimizin tepesine batıyoruz arkadaşlar. 3 tane çekmiş olduğumuz zincirimizin tepesine batıyoruz. Burada tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde diğer örneğime geçtim. Fıstığın dibinden bu şekilde batıyoruz. Tekrar trabzanımın dibinden, tekrar ikinci trabzanımın dibinden ve zincirimin tepesine batıyorum. 4. batmış olduğum trabzanımı. Evet, tepesine batıyoruz. Tekrar bu şekilde devam ediyorum. Modelimizin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Fıstığın hemen bir tarafından batırıp diğer tarafından çıkartıyorum tığımı. Aynı şekilde trabzanımı da aynı şekilde yapıyorum. Modelimizin arka yüzü arkadaşlar, bu örmüş olduğumuz kısım. Tığımın başına ipimi alıyorum. Zincirimin tepesine batıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıp burada yine en son örneğimizi tamamlıyoruz. Şöyle bir tarafından batırıp diğer tarafından çıkartıyorum tığımı. İkili trabzan. 1 2 3 ve dördüncüyü yine zincirimin tepesine, kenar zincirimiz var arkadaşlar burada. Şöyle bu şekilde tepesine battım. Evet. Trabzanlarımız 4 4 4 olarak devam ettik. Şimdi modelin tekrarını gösteriyorum sizlere. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Burada tekrar 3 tane zincir, kenarlarda 3 zincirimizi çekiyoruz. Yine de örgünüzün gidişine göre ayarlayın kenar zincirlerini. Evet, tığımın başına ipimi aldım. Burada ilk sıramıza batıyoruz. İkili trabzan. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada fıstık yapıyoruz yine. Yani model üzerine denk gelecek şekilde. Modelde kayma yok arkadaşlar. Yine fıstık yapıyorum. Evet. 2 seferde kapattım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yer. Burada yine 4 tane, eğer ki sayınızı düzgün yaptıysanız burada eksik gelmeyecektir. Bakın 4. 4. batmış olduğum yer zincire batmış olduğumuzun tepesi. Yine 3 tane zincir aynı yuvanın içine tekrardan ikili trabzan, tekrar bir ikili trabzan daha. Tığımın başına ipimi aldım. Fıstık. Aynı yuvanın içinden ilmek çıkartarak 4 tane ilmek fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Yine buradan hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin tepesine denk geliyor. Bir alt sırada yapmış olduğumuz zincirin tepesi. Yine burada 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Yine burada ikili trabzan. Aynı yuvanın içine ikili trabzan. Yine 1, 2, 3, 4. Topla ve kapat. 1, 2, 3, 4. zincirimin tepesine yine 3 zincir, aynı yuvanın içine trabzan, ikili trabzan, tekrar bir trabzan daha. Tekrar fıstık. Topladım ve kapattım. Şimdi burada tek bir modelimizin üzeri kaldı. Sayıyoruz. En son zincirimizin tepesine denk geliyor. 4. zincirimizin tepesini bu şekilde sık iğne ile sabitledik. Evet, modelimizin tekrar bir üst kısmı da aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir alt sırada yaptığımız. Yani bu
İkinci örneğimiz ikinci sırası. Yine aynı şekilde fıstığımın bu dip kısmından battım. Tekrar ikinci trabzanıma, üçüncü trabzanıma ve dördüncü zincirimin tepesine. Yine aynı şekilde fıstığa tekrar ve zincirimin tepesine. Burayı hızlı geçiyorum çünkü burası ikinci gösterişim arkadaşlar. Bundan sonrası zaten tekrarlayan, kendini tekrar eden model. 2 sırada bir kendini tekrar ediyor modelimiz. Trabzanıma batıyorum. Yine trabzanıma batıyorum. 4 sırada anlattım arkadaşlar sizlere modeli. En son örneğime geldim. Ve burada hemen fıstığın bir tarafından batırıp diğer tarafından çıkartıyorum tığımı. Tekrar trabzanımı tekrar bir trabzanımı daha yapıp en son kenar trabzanımızı oluşturduğumuzda evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu kısmı düz tarafı. Evet, ben daha önce büyük bir parça üzerinde yaptığım modelimi göstereyim sizlere. Evet, büyük parça üzerinde, tabii bu da küçük bir parça, daha büyük parça üzerinde daha da hoş ve güzel görünecektir modeliniz. Modelimizin görüntüsü bu. Ben bu modeli arkadaşlar en çok bebek battaniyelerine yakıştırdım. Bebek örgülerine yakıştırdım. Atkılara yakıştırdım. Yani atkı yapabilirsiniz. Bere yapabilirsiniz bu modelden. Yani ben bunlara yakıştırdım. Tabii ki sizler dilediğiniz tığ işi örgüde bu modeli kullanabilirsiniz. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz küçük parçamız. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.